Merhabalar Derin Universe sakinleri, hepiniz hoş geldiniz efendim. Videonun konusu People We Meet on Vacation, yani tatilde tanıdığımız insanlar filmini konuşacağız. Netflix'in son romantik komedi filmlerinden biri. Netflix'te de inanılmaz fazla izlenmiş. İlk hafta 17 milyon mu ne galiba bir izlenmesi söz konusu. Şu anda kaç olduğunu bilmiyorum ama ben de konuşmak istedim. Çünkü bence 2000'ler rom-com'un enerjisini veren son yıllarda tek romantik komedi filmi bence benim gözümde. Böyle tam bir 2000'ler comfort zone filmi diyebilirim. İncelemeye geçmeden önce size şunu söyleyeceğim. Birkaç tane bad commentim olacak. Yani birkaç tane kötü yorumum olacak. Ama genelde sevdiğim bir film oldu. Bunu söyleyebilirim. Şimdi People We Meet on Vacation filminin konusu bir couple'ımız var tabii ki. Enemies to Lovers değil. Hep Enemies to Lovers sevdiğimi söylüyorum ama bu filmde Friends to Lovers beni çok soft, çok güvende hissettirdi. O yüzden bu filmdeki Friends to Lovers tropunu çok sevdim. Yani arkadaştan aşka. Şimdi bu iki karakterimiz birbirine aşırı zıt. Poppy ve Alex. Poppy'yi oynayan oyuncu Emily Beder. Alex'i oynayan oyuncu Tom Blythe. Oyunculuklara da geleceğim ama önce filmin konusundan bahsedelim. Poppy daha özgür ruhlu bir kadın, daha bağımsız olmayı seven, eğlenceli, anı yaşamayı seven bir kadın. Alex ise daha düzen, plan, geleceği planlayan, gelecekte yaşayan daha fazla bir adam. Bu iki karakter kendilerini birbirlerini bir şekilde aynı arabada buluyorlar kendilerini ve sonrasında ilk başta birbirlerini hiç sevmiyorlar. O araba sahnesi falan çok komik. O yemek yediği ve püskürttüğü bölümde çok güldüm. Ve bu iki karakter önce birbirlerini sevmiyor, sonra arkadaş oluyorlar ve sonra da aslında slow burn bir aşk izliyoruz. Yani yavaş yavaş gerçekleşen bir aşk hikayesi izliyoruz. 9 yıl gibi bir süreç var bu ilişkinin. Bütün dinamiklerinin. Arkadaş, önce birbirlerini sevmiyorlar. Bir tık enemies, bir gün falan sürüyor. Sonra friends, sonra da lovers'a dönüyorlar. İlk başta oyunculuklardan başlamak istiyorum. Bu filmde bence bu kadar samimi gelmesinin, bu kadar gerçekten karakterlere kısa sürede ısınmamızın sebebi kesinlikle kimya. Casting çok iyi olmuş. İki ana karakterin oyuncusu da rollerine cuk oturmuşlar. Ve ikisini izlerken aralarındaki kimyaya, ikililerin arasındaki o enerji ve komedi hali de, romantik hali de, arkadaş halleri de o kadar güzel oynamışlar ki ben bu iki karakter için başka bir casting olsaydı, başka bir oyuncularla izleseydik bu kadar etki edeceğini düşünmüyorum bu filmin. Bu arada film kitaptan uyarlama, Emily Henry'nin aynı adlı romanından uyarlama. O da zaten bayağı best selling Amerika'da bir kitap ve BookTok aslında dediğimiz jenerasyona hitap eden bir kitap. Onu da pazarlamasını eleştirirken videonun ilerisinde konuşacağız. Öncelikle oyunculuklardan bahsetmişken şundan bahsetmek istiyorum. İki tane aslında birbirinin çok zıttı olan karakter olduğu için karikatürleştirilmeye yatkın iki karakter görüyoruz. Çünkü Poppy biraz fazla bağımsız, fazla anı yaşayan, asla yani hep duygularının peşinde koşan bir karakterken Alex çok planlı, çok düzmüş gibi gözüken bir karakter. Ama oyuncuların enerjisi birbirleriyle o kadar tutmuş ve oyuncuların kendileri de bireysel olarak bence çok iyi oyuncular ve onların o bireysel oyunculuklarındaki iyilik, o karaktere kattıkları şeyler, derinlikler kesinlikle karakterleri kalıplardan çıkarmışlar. O yüzden de çok beğendim. Tatil sahnelerinden mini bahsedelim. O tatlı ve bu kış ayında bence bize bu kadar sıcak gelmesinin sebebi de bu filmin o tatil estetiğini görmek. O bizim şu anda işte yılın en dolu zamanlarımız, hepimizin fark ediyorsunuzdur. Yani biliyorsunuzdur. Okul okuyanlar için de, yani öğrenci olanlar için de, iş hayatında olanlar için de Ocak ayı en böyle dolu dolu çalıştığımız dönemlerden biridir ve bu döneme denk getirmiş olmaları da çok iyi bir strateji. Çünkü o tatil enerjisi en çok ihtiyacımız olan dönemde bunu bize vermiş olmaları da zaten filmin bize o konforlu alanı sunmasının ve bu enerjiyi hızlıca almamızın sebeplerinden biri kesinlikle. Bu filmde
Aslında tatiller sadece mekanlar değil ya da sadece fon olarak kullanılmıyor. Aynı zamanda tatiller bu iki karakterin birbirleriyle ilişkilerinin katmanlarını oluşturuyor. Bu arada filmin konusu şöyle. Bu iki karakter birbirlerini sevmiyorken arkadaş oluyorlar ve sonrasında da birbirlerine şöyle bir söz verirken buluyorlar. İlk o sahne, of. Yani arkadaşlıklarının temelinin atıldığı ve hatta bence sadece arkadaşlığın değil, arkadaşlıklarının temeline atıldığı sahne ilk tanıştıkları an ve o ilk böyle aynı odada kaldıkları an arkadaşlıkların temelinin atıldığı an. Ama ilk tatilleri aslında bence benim hissettiğim slow burn, o aşkın başladığı an. Çadır sahnesini çok sevdim. Çünkü aslında içten içe birbirlerine olan duygularının değiştiğini İlk anladığımız sahne bence o sahne. Neden? Çünkü zaten arkadaşınla bir tatile gideceğin zaman ya da arkadaşınsa o senin, zaten bunun için birbirine söz verme isteği duymazsın bence. Ve orada romantik duyguların işte girmeye başladığı, birbirleriyle romantik duygular hissetmeye başladıkları an birbirlerine söz verdikleri an olduğunu düşünüyorum. O kaybetme korkusu ve o bir şeye şu anda buldum ve bu hep olmalı düşüncesi. Bu işte bence artık arkadaşlıktan gerçekten romantik bir duyguya geçtikleri an ve birbirlerine de bunu fark etmiyorlar ya ve ya içten içe fark ediyorlar o an ama etmiyorlar da çünkü arkadaşlıktan aşka filmlerin en büyük handikapı yani en büyük çatışması o arkadaşlığı bozmaktan korkmaktır ya ve o an birbirlerine en çok güvendikleri ve en çok birbirlerine ihtiyaç duyacaklarını da hissettikleri an. O yüzden o çadır sahnesini çok sevdim. Ve Tom Blythe yani oyunculardan biri de şöyle bir şey söylüyor. Erkek oyuncu, Alex oynayan oyuncu. Ve ona çok katılıyorum. Gerçekten de bence de arkadaşınla bu kadar plan yapmazsın. Bu kadar geleceğe yönelik planlarda bulunmazsın. İster istemez gelişir. Tabii ki çok büyük dostluklar var. Çok büyük arkadaşlıklar, kankalıklar vesaire. Bunlar da çok güzel duygular ama bu kadar büyük ve içerisinde bu kadar yoğunluk olmaz. Daha birbirini bilirsin. Daha large'sındır. Daha rahatsındır yani hayata karşı, arkadaşına karşı. Orada aslında bir rahatsızlık var. Şöyle bir rahatsızlık var. Ya kaybedersem, ya giderse, ya birbirimizi göremezsek. Bunun o rahatsızlığı çok yoğun bir şekilde yaşadıkları için o an ve birbirlerini asla kaybetmek istemedikleri bir an olduğu için de bence müthiş güzel bir başlangıç sahnesi ilişkinin romantikleşmeye geçtiğinin. Travel mood board gibi her tatil başka bir estetik var ve başka birbirleriyle uyumlanmış bir estetik söz konusu. Bu yüzden de filmin bence bu kadar konfor his vermesinin sebeplerinden biri. Çünkü her tatil başka bir yere gidiyorlar. Her tatil başka bir tip tatil. Yani mesela bir tane ilk kamp, ikincisi daha böyle New Orleans'a gidiyorlar. Böyle daha şehir hayatı, yeme, içme, eğlence, daha endüstriyel hayat. Üçüncüsü ise artık Toskana, daha romantik işte ilişkilerinin dönüm noktası olan yerde aslında en aşk dolu, en romantik şehirlerden birinde gerçekleşiyor. Escapism dediğimiz bir şey var. Cinin film dünyasına kaçma isteği. Bu film sana bunu veriyor. Escapism satıyor. Yani senin bu filmde olup bu evrende, bu film evreninde olma isteğini yaratıyor sende. O yüzden de çok aslında bizi rahat ve o dünyadanmış gibi hissettiriyor. Tabii ki bu duyguların bence en eğlenceli sahnesi. Umarım bana da katılıyorsunuzdur. Yorumlarda görmek istiyorum. Dans sahnesi. Yani birbirlerine sexual bir tension hissettiklerini en iyi gösterdikleri sahneydi. Ve o birbirlerine karşı hissettikleri o tansiyon, o kimya, o sahnede oyuncuların birbirlerinin gözlerinin birbirinin içine bakmasıyla direkt anlaşılıyor. Ve aynı zamanda bu tension'ı çok arkadaşlıktan gelen bir dönüşüm olduğu için bize
böyle soğuk ya da sadece tutku hissettiren bir şeymiş gibi değil. Hem arkadaşlık, yani eğlenirken de tutkuyu hissedebilirsini hissettiren bir sahneydi. Çünkü genelde tutku daha insana sert gelen bir duygudur. Daha sadece sexual bir yerden sanki verilmesi gereken, bir hissedilmesi ya da gösterilmesi gereken bir duygu gibi yani öyle bir kalıp var. Ama bu sahnede, dans sahnesinde gerçekten de tutkuyu da arkadaşlığı da sevgiyi de harmanlayıp sana çok güzel bir ilişki tension'ı veriyor. O yüzden de dans sahnesini çok sevdim. Bu sahneler işte rom-com'larda klasikleşen, kültleşmelerini sağlayan sahneler. Bu yüzden de çok güzel çekilmiş. Oyunculuklar zaten çok güzel. Alex'in oynayışına... Zaten Alex yeni arkadaşlarım, BookTok arkadaşlarım beni anlarlar, canlarım. Alex... Gelelim romantikliğin artık olduğu noktaya, Toskana'ya. Toskana'da son gittikleri tatil. 9 yıl boyunca 3 tatillerini görüyoruz. İşte neyse, ben bunu ileride eleştirilerde söyleyeceğim ama Toskana en sert bir şekilde ilişkilerinin kırıldığı, arkadaşlık ilişkilerinin kırıldığı tatil ve şöyle bir şey oluyor. Poppy kendini hamile zannedip Alex'e gidiyor, korkularını anlatıyor. İlk ona söylüyor. Birbirlerine işte ben senin yanındayım diyor Alex. İşte bir de bu arada çok aşık olduğun bir insanla zaten birlikte olsan bu korkuyu da biraz sanki onunla paylaşmak ister misin gibi hissediyorum. Ama o ilişkide gidip Alex de bunu ilk paylaşıyor Poppy ve orada bir yakınlaşma oluyor. Böyle duygusal bir karmaşanın içerisinde Poppy olan ve Alex'le yakınlaşıyorlar, öpüşüyorlar. Kitaptan farkı biraz buralarda, kitaptan farklı bir film. Ama bence asla kitaptan farklı bir duygu sana hissettirmiyor. Bu yüzden değişen hiçbir yer beni rahatsız etmedi kitaptan filme uyarlanırken. Ve orada birbirleriyle işte Alex diyor ki sen beni ne olarak görüyorsun ki Poppy diyor. İşte Poppy de diyor ki sen benim en yakın dostumsun falan filan. Poppy biraz duygularından da kaçan, Alex bir tık daha duygularının farkında olan bir karakter. Ve karşıdan bir adım bekleyen, bu şeyi bozmamak adına bu ilişkiyi. 3 kritik noktası var filmin zaten. Bir işte ilişkilerinin bozulduğu yer. Sonra Alex'in kardeşi evleniyor ve Barcelona'ya davet ediyor Poppy'yi ve uzun bir süredir de görüşmemişler bu olaydan sonra. Alex uzak kalmak istiyor. Ghostluyor falan Poppy'yi ve Poppy de Barcelona'ya Alex'in kardeşinin düğününe gidiyor. O sahneler, o Alex'in ailesinin Poppy'yi bu kadar seviyor olması, babasının da sarılamıyor olması, çok fazla böyle sevgi dolu ve sevgisini gösterebilen bir karakter olmuyor olması, Alex'in de bir tık ona benzemiş olması, bu sahnelerle böyle küçük küçük sahnelerle çok güzel örülmüş hikayelerin, karakterlerin geçmişi, aileleri çok kısa, çok küçük ama sana çok fazla şey veriyor aslında. Alex'in kardeşinin daha Poppy'ye benziyor olması, birbirlerine sarılmaları falan çok güzel sahneler. Ve sonra itiraf sahnesi geliyor tabii. Barcelona'da düğün sonrasında birbirlerine itiraf ediyorlar. Poppy'nin işte ben seni seviyorum demesi, Alex'in ben senin arkadaşın olmak istemiyorum demesi falan. Yani iki yakın arkadaşın artık patlama noktası. Çok güzel sahneler. Tabii ki de final sahnesi rom-com'un altın kuralı. Risk alır ve gider diğer tarafa. Filmin başında koşmayı hiç sevmem ben diyen Poppy'nin Alex'in peşinden koştuğunu görüyoruz. Güzel bir kompakt hikaye anlatımı. Aslında hikaye arkı burada tamamlanıyor Poppy'nin. Çünkü karakterin baştan sona geçirdiği bir değişim var, bir dönüşüm var. Ve zaten Poppy'nin narratifinde izliyoruz bu filmi. O anlatıyor. Anlatıcısı o. Burada benim en çok sevdiğim nokta, orada bitseydi bu kadar sevmezdim galiba ben bu filmi. Yani Poppy'nin Alex'in yanına koştuğu. Çünkü Alex ona şunu söylüyor. Barcelona'daki o
kavuşma anından sonra biz ne yapacağız? İlerisi için ne düşünüyorsun diye soruyor. Poppy de ona şey diyor. Anı yaşayalım. Gene kaçış yaşıyor aslında. Planlamamaya hedefliyor. Ve Alex orada üzülüyor. Diyor ki halen daha ne istediğini nasıl bilmezsin. Ve orada birbirleriyle aslında çok güzel bir an var. Ve Alex Poppy diyor ki ben seni seviyorum diyor. Alex de diyor ki sevgi hiçbir zaman bizim problemimiz değildi zaten diyor. Evet, gerçekten de bu iki karakterin zaten bir romantik ilişkiye geçememelerinin en büyük nedeni bir tarafın daha kaçmaya dönük oluşu, diğer tarafında daha planlı oluşu. Ve Poppy'nin işte Alex'in yaşadığı şehre gitmesi, orayı hiç sevmiyorken, oralı o da ama orayı sevmiyor. Ama oraya gidiyor. Alex'in peşinden koşuyor ve onu anlatıyor. Yani kendi hissettiklerini en açıkça anlatabildiği yer Poppy'nin o sahne. Ve o sahnede kesilseydi bu filmi o kadar sevmezdim sanırım. Çünkü bir taraf sadece kendisini değiştirmiş, dönüştürmüş olurdu. Ama sonunda son sahne Poppy'nin evinde, New York'ta ve Alex de oraya taşınmış. Poppy'nin yanına taşınmış bir şekilde görüyoruz ve Poppy'nin eski boş evinden artık gerçekten yuva olmuş evine geçişini, aynı evin yuva olmuş şeklini görüyoruz aslında. Çok güzel bir kontrast olmuş karakterin dönüşümü açısından ve bunu Alex'in taşınarak yapmış olmaları da aslında Alex'in de hikaye arkının tamamlandığını gösteriyor. Onun da değişim ve dönüşümden geçtiğini, onun da Poppy için ortak bir hayat sunmaya, ortak bir hayata başlamaya hazır olduğunun göstergesi. Bu yüzden de film bende çok tatlı bir hissiyat bıraktı bitirdiğimde bence. Bu arada filmin kostüm dilinden bahsedelim. Filmin genel akışından bahsettik. Filmin kostüm tasarımı rom-com'larda en önemli şeylerden biri tabii ki de başrol kızımızın nasıl giyindiğidir. Poppy'nin kıyafetleri hem karakterine çok uygun hem de yaşadıkları yerlere uygun bir şekilde oluşturulmuş. Olaylar ve olayların geçtiği mekanlara göre Poppy'nin outfit'i değişiyor ama karakterine uygunluğu değişmiyor. Aslında bir tutarlılık da var aynı zamanda. Poppy daha renkli ve eğlenceli bir karakterken, daha hiperaktif, daha yerinde duramayan bir karakterken ve bunu kostümlerinde de görebiliyoruz, giydikleri outfitinde, kıyafetinde. Ve Alex daha düz bir karakter, daha sakin, daha sade bir karakter ve onun da kıyafetlerinde bunu görebiliyoruz. Bu kontrastı da bize verebilmiş olmaları filmde rom-com'un o inandırıcılığını ve o insanı izlerken rahat, konfor alanında hissetmesinin sebeplerinden de biri. Yeşil elbise ve o arka planla birlikte o yeşil elbise çok iyi bir sahne, çok iyi bir resim vermişler. Çok tatlı, çok ikonik bir resim olmuş o resim. O çok hoşuma gitti. O sahnenin o arka planla yeşil elbisenin birleştiği an çok güzel bir çekim ve görsel şölen olmuş yani. Netflix'in pazarlamasına geçelim. Netflix bunu nasıl pazarladı? Netflix pazarlama konusunda gerçekten iyi bir şirket. Bunu zaten buraya gelmesinden, buralara gelmesinden anlayabilirsiniz. Netflix bu tip filmleri film olarak değil de bir his olarak pazarlıyor. Zaten fark ettiyseniz de filmden bahsederken hep hislerimden bahsettim size. Bizde nasıl bir his uyandırdığından, izleyici olarak sende nasıl bir his uyandırdığından, o sahnenin, o karakterin, o ilişkinin, bunlardan bahsettik. Yani filmin enerjisi şu: comfort, rom-com, romantik komedi ve travel fantasy, yani gezi fantazisi. Aslında filmin positioning, yani konumlandırıldığı yer demek. Yani ürünün izleyicinin zihnindeki o kulvarı. STP ne demek? Biraz da STP'si şu. STP şu: segmentation, targeting ve positioning. Pazarlamadaki 3 unsurdur. Segmentation kitleyi bölmek demek. Targeting kitleyi hedef almak demek. Positioning de ona göre sunuşta bulunmak demek. Bu STP'si segmentation'ı, yani kitleyi bölmek dediğimiz kitlesi bu filmin Bookstagram, yani BookTok'ta kitapları seven genç kızlar, genç erkekler, fark etmez, cinsiyet fark etmeksizin bu kitleyi hedef alıyor. Hedef seçtiği de bu kitleden rom-com sevenler. Bu da targeting.
Positioning de daha demin söylediğim gibi comfort rom-com artı travel fantasy dediğimiz, yani gezi fantazisi ve konforlu hissettiren bir romantik komedi. Filmin bence en iyi yaptığı pazarlama hamlesi kesinlikle New York'taki pop-up o şeyi oluşturmaları, pop-up'ı oluşturmaları en iyi hamlelerinden biri filmin. Çünkü insanlara dünyayı sunuyor. Zaten buraya resmini de koyacağım. New York'un içerisinde sıcak bir alanda balon temalı bir alan yaratıyorlar. People we meet on vacation yazıyor üstünde ve oraya girdiğinde orası alan sıcak, yazdaymışsın gibi ve oradaki filmdeki unsurları, propları, itemları koymuşlar. Karakterlerle ilgili küçük böyle itemler koymuşlar oraya. Sıcak, cozy bir tatil havası veriyor ve oraya gittiğinde filmin içinde oluyorsun aslında. Buna da şunu deriz, marketing okuyanlar bilir. Experiential marketing, yani deneyimsel pazarlama. İzleyici koltuğundan alıyor ve o dünyayı evrene ışınlıyor. Deneyim yaşattırıyor yani. Aynı zamanda o film aşırı fazla lokasyon barındırdığı için bir turistik bir hava da sana satıyor. New Orleans'ta, Toscana'da, Napa'da çekiyorlar ve bu da senin o location marketing dediğimiz konumu artık pazarlamaya götürüyor. Filmin mekanlarını sana cazip hale getiriyor. Pazarlamadan da bahsettik. Zaten bu videonun da sonlarına geliyoruz. Filmi ben çok beğendim. Tek eksiğini söylemek istiyorum. Filmin tek eksiği bence dizi olması gerekiyordu. Baştan format hatası olduğunu düşünüyorum. Çünkü 9 yıllık bir ilişki izlediğimiz için bu 9 yıllık ilişki dinamiği çok değiştiği için önce birbirlerini sevmiyorlar, sonra arkadaş oluyorlar, sonradan da aşık oluyorlar, sonra bir ara birbirlerini uygun değil miyiz'e geçiyorlar falan. Çok fazla level'ı ve katmanı olan bir ilişki izlediğimiz için ben mini dizi şeklinde izlemek isterdim açıkçası ya. Her tatil bir bölüm olsa ben izlerdim mini dizi şeklinde, kısa bölümler şeklinde. Karakterler ve ilişkiler sadece tek bir couple olduğu için daha kompakt, tamamen karakterlere ve ilişkilerine odaklanmış bölümler izlerdik. Belki o zaman arkadaşlıklarına bir tık daha fazla inanıp sert bir arkadaşlıktan aşka geçiş görebilirdik. Bu biraz daha fazla sanki başta da flirty bir relationship'ten, ilişkiden aşka dönüş gibi oldu. Çünkü çok kısa görüyoruz o arkadaşlık sahnelerini. Yani yazın buluşuyorlar ve bir hafta. O yüzden oyunculuklar cuk oturmuş. Film böyle rahat hissetmek istiyorsanız, gerçekten oturup böyle güzel hislerle kalkmak istiyorsanız, tatlı ve sizi mutlu yani romantik hissetmek istiyorsanız bu filmi kesinlikle izleyin. Rom-com olarak bence başarılı bir film. Pazarlaması neredeyse 10 üzerinden 9. Filmin kendisinde gerçekten rom-com'ların içerisinde ben 8'e koyarım. Ben çok sevdim bu filmi. Yine dizi olsaydı 10'da 10 olurdu. Yani bu karakterlerin arkadaşlıklarına bir tık daha fazla inansaydım gerçekten rom-com'larımın içerisinde top 3'e girerdi. Çok sevdim. Yorumlarınızı bekliyorum. Slow burn filmleri sever misiniz? Tropları sever misiniz? Kitapta, filmde fark etmeksizin. En sevdiğiniz sahne hangisiydi? Oyunculuklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Orada konuşuyoruz her şeyi. Sizinle de sohbet etmeye çalışıyorum. Instagram'da DM'den falan. Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi, YouTube'da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.